Son günlerde hepimiz dünyanın bir ucundaki küçücük bir coğrafyada kopan fırtınaların nasıl da küresel ölçekte büyük duyguları tetiklediğine tanıklık ediyoruz. Tepkiler fiziksel sınırları aşıp dijital dünyada da yankı buluyor. Bu noktada ezberler sarsılmaya başlıyor. Gerçekten birlikte yaşadılar mı? Yoksa birlikte yaşamak zorunda mı kaldılar? Peki bu hiç bitmeyen çatışmanın asıl kökü nerede? Sınırların, orduların, bayrakların ötesinde, tarih kitaplarının bile çoğu zaman görmezden geldiği bir derinlikte. Bu sorunun cevabını bulmak için binlerce yıl öncesine gitmemiz gerekiyor. Ama bu sadece bir tarih yolculuğu değil. Adeta bir dedektif gibi kadim dinlerin sır perdesini aralamamız gerekecek. Çünkü bugünün kanlı hesaplaşması aslında çok daha eski bir kardeşlik hikayesinin çatlağında başlıyor. İshak ve İsmail. Bu iki isim kimileri için sadece dini figürlerden ibaret olabilir. Ama aslında onlar bir medeniyetler çatışmasının temeline yerleştirilmiş iki sütun gibi. Her şey tek tanrılı dinlerin ortak atası kabul edilen Hazreti İbrahim'le başlıyor. Ve onun iki oğluyla, biri İshak, diğeri İsmail. Aynı babadan doğmuş, farklı annelerden gelen bu iki çocuk, sadece bir aile meselesinin değil, insanlık tarihinin kaderini belirleyecek bir ayrımın sembolü oldular. Çünkü bu iki isim, daha sonra iki farklı halkın, iki farklı inancın, hatta iki farklı medeniyetin ruhani ataları olarak kabul edilecekti. Ve ne yazık ki bu ayrım sadece inançla sınırlı kalmayacaktı. İşte bugünü anlamak için önce bu kadim kardeşliğin nasıl düşmanlığa dönüştüğünü görmek zorundayız. Çünkü bazen bir çatışmayı çözmek onu anlamaktan değil, onun nerede başladığını fark etmekten geçer. Bildiğiniz gibi İbrahim'in eşi Sara kısırdı. Yıllarca çocuk hasreti çekti. Ve sonunda tarihin akışını değiştirecek o kararı verdi. Kocasına cariyesi Hacer'le birlikte olmasını söyledi. Belki de Tanrı'nın vaadini bu yolla yerine getireceğini düşündü. İbrahim, Hacer'i ikinci eşi olarak aldı. Ve bu birliktelikten ilk oğlu İsmail doğdu. Ancak şimdi çok az kişinin bildiği bir gerçeği paylaşacağım sizinle. Çünkü bu hikaye sadece bir aile dramı değil. Bu hikayede gizlenen ayrıntılar bugün yaşadığımız kırılmaların temelini oluşturuyor. Hacer, sandığınız gibi sıradan bir cariye değildi. Kutsal metinlerin bazı yorumlarına göre o bir prensesti. Evet, yanlış duymadınız. Bir prenses. Hikaye şöyle başlar. İbrahim, yaşadığı Kenan topraklarında büyük bir kıtlıkla karşılaştı. Çaresizdi. Ve bu yüzden Mısır'a inmeye karar verdi, yani Arap diyarına. Ancak orada büyük bir tehlike vardı. Sara öylesine güzeldi ki. İbrahim, Mısırlıların ona zarar vereceğinden korktu. Bu yüzden onu kız kardeşi olarak tanıttı. Ama kader kendi oyununu oynadı. Sara'nın güzelliği saray kapılarına kadar ulaştı. Onu Firavun'a götürdüler. Ve tam her şeyin sona ereceğini düşündüğünüz anda bir mucize oldu. Tanrı Sara'yı korudu. Firavun ona dokunamadı. Ve Sara, İbrahim'e sağ salim geri döndü. İşte tam bu anda tarihin akışı değişti. Çünkü Firavun'un kızı bu mucizeye tanıklık etti. Ve İbrahim'in Tanrısına olan bağlılığını gördü. İbrahim'in yanında bir cariye olmak, ona göre Mısır sarayında prenses olmaktan daha değerliydi. Böylece kendini saraya hizmet etmek üzere İbrahim'e sundu. İşte o kız Hacer'di, bir prensesti ve Mısırlı olduğu için Arap kabul edildi. Onun oğlu İsmail ve İsmail'in soyu, ilerleyen yüzyıllarda Arapların atası kabul edildi. Ve zamanla İslam medeniyetinin temel taşları bu soyun üzerine inşa edildi. Yani bu sadece bir doğum hikayesi değil. Bu, iki büyük halkın ruhsal kökenlerini şekillendiren kadim bir kırılma noktasıydı.
İbrahim bütün kalbiyle ilk oğluna İsmail'e bağlanmıştı. Çünkü ilahi vaadin onunla gerçekleşeceğini düşünüyordu. Yeryüzündeki tüm uluslar senin soyunda mübarek kılınacak. Ve İbrahim'e göre bu kutsal söz ancak güçlü bir soydan gelen çocukla yerine getirilebilirdi. Unutmayın, İsmail sıradan biri değildi. Bir yanda Tanrı'nın seçtiği İbrahim'in kanı, diğer yanda Mısır firavununun torunu olan Hacer'in asil soyu. Böylesine bir birleşim kutsal plan için ideal değil miydi? Ama kader her zaman insanların hesapladığı gibi ilerlemez. Ve işte tam burada tarihin yönünü değiştiren beklenmedik bir gelişme yaşandı. İbrahim sünnet edildikten sonra, yani artık Abraham adını aldıktan sonra, Tanrı ona tuhaf ama mucizevi bir haber verdi. Artık yaşlanmış, bedeni umudu terk etmiş, 90 yaşındaki karısı Sara bir oğul doğuracaktı. İbrahim ve Sara bu haberi duyduklarında güldüler. Belki inanamamaktan, belki yıllarca taşıdıkları hayal kırıklığından. Ve işte bu kahkaha çocuğun ismini belirledi. İshak, İbranice'de anlamı, gülecek. Ama bu gülüşün ardında gizlenen bir rekabet, bir kırılma vardı. Çünkü Tanrı açıkça söyledi, o büyük vaatler, yeryüzündeki tüm ulusların kutsanacağı soy artık İshak'la sürdürülecekti. Ve bu İbrahim için kolay kabullenilecek bir şey değildi. O yıllar boyunca umutlarını İsmail'e bağlamıştı. İsmail'e dair hayaller kurmuştu. Onun soyunun büyüyeceğine inanmıştı. Ve şimdi yeni doğacak bir çocuk tüm bu planları yerle bir ediyordu. İbrahim'in tepkisi şaşırtıcıydı. Neşeyle secdeye kapanmadı. Tanrı'ya minnet sunmadı. Aksine içinden geçen gerçeği dile getirdi. Keşke İsmail senin huzurunda yaşasa. Bu cümle bir babanın sadakatle örülmüş kalbinden dökülen derin bir sızıdır. Ama aynı zamanda insanlık tarihinin ikiye bölüneceği o kadim yol ayrımının da işaretidir. Çünkü artık bir değil, iki soy vardı. Ve bu iki soy sadece farklı halkların değil, farklı medeniyetlerin, farklı kutsalların ve farklı kaderlerin başlangıç noktasıydı. İbrahim, Tanrı'dan gelen o haberi duyduğunda içten içe huzursuzdu. Çünkü Tanrı ona başka bir oğul daha vaat etmişti. Ve bu vaat İsmail'in dışında gerçekleşecekti. İbrahim bu fikre alışmak istemedi. Yıllardır bağlandığı, birlikte hayaller kurduğu oğlunun gözden düşmesini kabullenemedi. Ve Tanrı'ya neredeyse yalvarırcasına şöyle dedi: "Keşke İsmail senin huzurunda yaşasa." Ama Tanrı'nın yanıtı netti. "İshak senin soyun olacak, vaat onunla gerçekleşecek. Ama İsmail'i de unutmadım. Onu da büyük bir millet yapacağım." Peki ya İsmail? Bu kararı duyduğunda neler hissetmişti? Bir an için onun gözlerinden bakalım. Henüz 13 yaşındaydı. Ama yaşından büyük bir farkındalığa sahipti. Ve olanları anlıyordu. Çünkü bu sadece bir kardeşin doğumu değildi. Bu bir hayatın yeniden yazılmasıydı. Dönemin hukuk anlayışı bize çok şey söylüyor. Örneğin Hammurabi kanunlarına göre kısır bir kadın cariyesini eşine verirse, bu cariyeden doğan çocuk resmi mirasçı sayılırdı. Ama eğer sonra kısır kadın mucizevi bir şekilde bir çocuk doğurursa, o ilk çocuk tüm haklarını kaybederdi. Miras artık yeni doğan asıl eşin çocuğuna geçerdi. İşte bu yüzden İshak'ın gelişi İsmail için sadece bir kardeş demek değildi. Bu mirasın, soyun, ilahi vaadin, her şeyin elinden alınması demekti. Bir an düşünün, çocukken üzerine titrenmişsiniz, geleceğiniz kutsanmış, babanız sizi seçilmiş kişi gibi görmüş. Ama sonra bir gün bir kardeş doğuyor ve bütün bunlar bir anda başkasına geçiyor. İsmail için bu sadece bir hayal kırıklığı değildi. Bu bir düşüştü.
Ve belki de işte bu düşüş tarihin en eski kırgınlığını başlatan kıvılcımdı. Kutsal metinler bize şöyle der: Sara, Hacer'in oğlunu eğlenirken gördü. İbranice'de bu kelime metzaçek. Ve işte burada çeviri meselesi değil, bir anlam savaşı başlar. Çünkü bu kelime sadece oynamak ya da gülmek anlamına gelmez. Zohar'a göre derin bir alay, bir kibir taşıyor içinde. Yahudi mistisizminin büyük ismi Haham Şimon Bar Yoşai şöyle der: O an İsmail kahkahalarla bağırıyordu. Görmüyor musunuz? Ben ilk doğanım, ben mirasçıyım. Neye bu kadar seviniyorsunuz? Bu sözler bir çocuğun masum cümleleri değildi artık. Bu iki kadının, iki soyun, iki kaderin ayrışma noktasıydı. Ve Sara çok netti. Artık bu evde bir ikilik olamazdı. İbrahim'e döndü ve şu sözleri söyledi: Bu cariyeyi ve oğlunu kov. Çünkü bu cariyenin oğlu, benim oğlum İshak'la birlikte mirasçı olmayacak. Bu cümle sadece bir annenin kıskançlığı değildi. Bu, Tanrı'nın vaadine tutunmuş bir annenin kendi oğlunun geleceği için duyduğu kutsal bir öfkeydi. Ve böylece bir baba iki oğuldan birini uğurlamak zorunda kaldı. Tarihin belki de en zor vedalarından biri başlamıştı. Aslında kavga çok temeldi. Ama sonuçları binlerce yıl sürecek kadar büyüktü. Soru şuydu: İbrahim'in vaadinin gerçek mirasçısı kim olacaktı? İshak mı yoksa ilk doğan olan İsmail mi? İsmail için İshak'ın doğumu sadece bir kardeşin gelişi değildi. Bu, ilahi mirasın elinden alınması, kutsal geleceğin bir anda başkasına yazılmasıydı. Bir anda seçilmiş çocuk olmaktan çıkmak, Tanrı'nın planının dışına itildiğini hissetmek, bu affedilir gibi değildi. Ve işin en çarpıcı kısmı şu: bu miras kavgası ilerleyen nesillerde de tekrar tekrar karşımıza çıkar. Ama her seferinde aynı yoğunlukta değil. Mesela Yakup ile Esav arasında geçen mücadeleye bakalım. İkisi de aynı anne babadan doğmuştu. İkisi de İshak ve Rebeka'nın çocuklarıydı. Yani aynı rahimden çıkan iki kardeşti bunlar. Yahudi geleneğinde Esav Roma'yı temsil eder ve Roma'dan yayılan inanç Hristiyanlık. Yakup'un soyundan gelenlerse Yahudiliktir. Ne görüyoruz burada? Ortak bir köken, aynı aile, aynı temel, aynı Tanrı anlayışı. Bu ne demek biliyor musunuz? En kötü ihtimalle bir çatışma ama yine de ortak bir zemin, en iyi ihtimalle ise bir diyalog, bir etkileşim imkanı. Ve gerçekten de tarih boyunca Yahudilik ve Hristiyanlık birbirini doğrudan etkilemiş, aynı metinlerden beslenmiş, aynı peygamberleri kabul etmiş, bazen yolları ayrılmış ama asla birbirinden tamamen kopmamışlardır. Ama İshak ile İsmail'in meselesi, işte o çok daha farklıdır. Çünkü o kavga ilk kırılmadır, kökten bir ayrılıktır ve sonuçları bugünkü dünya siyasetinden dinler tarihine kadar her yere damgasını vurmuştur. Ancak Yahudilik ile İslam arasında böyle bir diyalog, böyle bir ortak zemin tarih boyunca hiç olmadı. İslam'ın bakışına göre Yahudiler kutsal kitabı, yani Tevrat'ı değiştirdiler. Bu yüzden yeni taptaze bir vahiy gerekiyordu. O da Kur'an'dı. Kur'an bu yüzden sadece yeni bir metin değil, aynı zamanda bozulmamış, gerçek anlamda ilahi rehberlik olarak görüldü. Ve burada kritik bir fark ortaya çıkar. İbrahim tarafından kurban edilmeye götürülen oğul, İshak değil, İsmail olarak kabul edilir. Hristiyanlık ise genellikle Yahudiliğe şöyle yaklaşır: Yahudilik ve İsrail'in söyledikleri doğru ama eksik bir yanı var. İslam ise daha serttir. Yanlış. Onların kitapları kutsal değil, ilham edilmiş değil. Seçilmiş halk artık onlar değil, İslam'a inananlar. Bitti. Ya onlar ya biz yaklaşımı özellikle günümüzde popülerleşen bir görüş haline geldi. Elbette tüm İslam kolları böyle düşünmez. Ama bu bakış açısı
tam da İsmail'in o meşhur miras kavgasının, yani İshak'ın varlığı beni mirastan mahrum kalırız fikrinin üzerine oturmuştur. Eğer biz İshak'ın varlığını kabul edersek, İslam mirastan mahrum kalırız. Bu yüzden tarih boyunca süregelen o derin ayrılık sadece siyasi ya da coğrafi değil, aynı zamanda kutsal metinlerin, inançların temelindeki bir kopuşu ifade eder. İslam tarih boyunca çok geniş topraklara yayıldı. Haritaya baktığınızda yeşil renkle işaretlenmiş olan her yer, çoğunlukla Müslümanların yaşadığı veya doğrudan Müslüman ülkeler olarak kabul edilen topraklardır. Ancak dünya genelinde 2 milyar Müslümanın yanında nüfusu sadece 7 milyon olan küçük bir ülkenin varlığı, Müslümanların kolektif bilinçaltında derin bir sarsıntı yaratıyor. İşte tam da bu yüzden bazı İslam kollarının zihninde İsmail'in mirasına dayanan bu tarihsel ve kutsal toprak meselesi Yahudilerin varlığına karşı çok güçlü ve rahatsız edici bir tepkiye dönüşüyor. Anlamaya başladığınızda neden bu çatışmanın sadece siyasi değil, aynı zamanda derin bir tarihi ve kültürel mirasın parçası olduğunu görürsünüz. Hatta oradaki Yahudilere yönelik domuzların ve maymunların torunları gibi ağır hakaretler de kullandı. Üstelik Yahudiler bunu bildikleri için yerleşim yerlerine binlerce gargat ağacı dikiyorlar diye ekledi. Elbette bu tamamen asılsız ve gerçek dışı bir iddia. Fakat işte bu düşünce orada böyle dillendirildi. İşte tam da bu tür söylemler yıllardır süregelen derin düşmanlık ve korkuların ne kadar güçlü olduğunu gösteriyor. Peki tüm bu derin çatışmanın, yüzyıllardır süren çekişmenin tam ortasında bir umut ışığı olabilir mi? Ben buna yürekten inanıyorum. Çünkü kutsal metinler bizi bu karmaşanın içinde beklenmedik bir sürprizle karşılıyor. Orada şöyle bir ayet var. Ve İshak ile İsmail, İbrahim'i Makpela mağarasına gömdüler. Bu ifade bize ne söylüyor dersiniz? İsmail, yıllardır süren kavganın ötesinde babası İbrahim'i gömmek için geri dönüyor. O sırayı kabul ediyor. Önce İshak, sonra kendisi. Bizim geleneğimize göre bu simgesel anlatım, Müslüman halkın son zamanlarda İshak ile olan ilişkilerini yeniden kurmaya, onarmaya başladığının işareti olarak okunabilir. Umudumuz bugün ortak bir ataya, İbrahim'e sahip olduğumuzu kabul etmeye istekli, dinlerini kurarken aynı gelgeden ilham alan bir dünyanın kapılarının aralanmasıdır. İslam'ın çeşitli kollarının İsrail halkının dünyaya sunacağı değeri ve ışığı fark etmeye, anlamaya hazır olmasıdır. Yani konuşmanın yeniden kurulması, tarafların birbirini anlaması, ortak bir zeminde buluşması mümkün. İşte bu, gerçek barışın ve çözümün anahtarı olabilir. Aynı şekilde, bizim de diğer dinlerin tarihsel olarak büyük bir değere sahip olduğunu kabul etmemiz gerekiyor. Kendi inancımızın bir parçası olmasalar bile, mesela Sufiler ve Kabalistler gibi mistik yolları benimseyen kollardan öğrenebileceğimiz o kadar çok şey var ki, onlar farklılıkların aslında ilahi bir planın parçası olduğunu, aramızdaki ortak noktaların nedenli derin olduğunu fark etme fırsatı buldular. Ne yazık ki bugün her iki tarafta da aşırılık yanlılarının yükselen sesleri, kutuplaştırıcı basının manşetlerinde yankılanıyor ve gerçek diyaloğu gölgeliyor. İşte bu yüzden İshak ve İsmail'in yeniden bir araya gelmesini, barış içinde buluşmasını bir an önce görmek istiyorum. Çünkü tüm bu farklılıklara rağmen İbrahim onları sevdi. Ve onların tek tanrılı inancı dünyaya yaymada vazgeçilmez bir role sahip olduklarını peygamberlikten farksız bir bilgelikle gördü. Bu farkındalık bugün bizlere de yol gösterebilir. Bugün bu konuşmanın başlamasını içtenlikle umut edelim. Çünkü biraz daha derinlere inmek, olaylara sadece siyasi ya da yüzeysel değil, ruhsal bir bakış açısıyla yaklaşmak, belki de elimizde kalan tek umut bu. Çünkü siyasi çekişmeler ve aşırılıkların körüklediği çatışmalar bizi hiçbir yere götürmez.
İşte bu yüzden İshak ve İsmail'in peygamberlikvari hikayesi sadece geçmişin bir parçası değil, bugünümüze, hatta yarınımıza kadar uzanan derin bir etkiye sahip. Umarım bu az bilinen ve derin gerçekler çatışmalara bakışınızı değiştirmiştir. Bu yolculukta neler hissettiğinizi, aklınıza takılanları ve yeni düşüncelerinizi yorumlarda paylaşmayı unutmayın. Çünkü bu sadece bir video değil, birlikte anlamaya, sorgulamaya ve belki de barışa açılan bir kapı. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.